Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için sade kurabiye sevenler için ve çok az malzeme ile yapılabilecek çok lezzetli bir kurabiye tarifim var. Un kurabiyesi seviyorsanız bu tarifte çok beğeneceğinize eminim. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem lezzetli kurabiye. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu güzel kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 140 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. 1 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket vanilya ekleyelim ve bu 3 malzemelerimizi karıştıralım. Şeker oranı eğer fazla gelirse size biraz daha azaltabilirsiniz. 1 çay bardağı toz şekeri de ekleyebilirsiniz. Çünkü bu kurabiyenin üzerine de toz şeker serptiğimiz için tatlı olabilir. Tatlı sevmeyenler için söylüyorum. Aynı zamanda tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama her zaman belirttiğim gibi tereyağı daha sağlıklı ve daha lezzetli yapıyor kurabiyeleri. O yüzden her zaman tereyağı tercih ediyorum. 1 su bardağı un ekliyorum. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Ben mısır nişastası kullandım. Eğer mısır nişastası yoksa buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşacık güzel bir kurabiye hamuru yoğuralım. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuz bu şekilde yumuşacık olacak. Bu şekilde olduktan sonra şekil vermeye başlayabiliriz. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Yuvarlak şeklini verdikten sonra kurabiyelerimizi aralıklı bir şekilde dizelim. Toplamda bu malzeme ölçülerinden 28 adet kurabiye elde ettim. Bir tepsi çıktı. Eğer daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Kurabiyenin şeklini biraz daha büyükçe yapabilirsiniz. Ben böyle lokmalık olmasını istediğim için küçük boyutlarda yaptım. Küçük boyutlarda yaptığınız zaman 28 adet kurabiyeler elde edebilirsiniz. Dilerseniz bu kurabiye hamuruna çok az kakao ekleyerek de kakaolu kurabiye olarak da hazırlayabilirsiniz. Veya toz Antep fıstığı ekleyerek yeşil renginde Antep fıstıklı da kurabiye hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamuru gayet uygun. Kakaolu ya da Antep fıstıklı yapmak isterseniz kakaoyu 1 yemek kaşığı, Antep fıstığı tozunu da 1 yemek kaşığı olarak ekleyerek kurabiye hamurunuzla karıştırıp hazırlayabilirsiniz. Kurabiye hamurum bitene kadar bu şekli yapıyorum. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra kurabiyelerimizin üzerini toz şekere buluyoruz. Görüntü olarak çok güzel gözüktüğü için toz şekere buluyorum. Açıkçası şeker oranı gayet iyi. Sadece görsel olarak yapıyoruz. Dilerseniz şekeri bulamadan da sadece şekil vererek fırına verebilirsiniz kurabiyelerinizi. Kurabiyelerimizi toz şekere buladıktan sonra bir çatal yardımıyla kurabiyelerimizin üzerinde doku oluşturalım. Çatalı kurabiye hamurumuzun üzerine bastıralım ve çizgili desenini çıkartalım. Bu şekilde hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Çatalla baskı yapmadan da bu haliyle sade olarak da fırına verebilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel görseli oluyor. Kurabiyelerimizde bu şekilde şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında ağır ağır kurabiyelerimizi pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 12 dakika kadar tuttum. Kurabiyelerim hafif çatladığı zaman çıkardım. Altı ve üstünün piştiğinden emin olalım ve kurabiyenin renginin değiştirmeden pişirelim. Yani üzerini yakmadan beyaz rengi kalacak şekilde ağır ağır fırınımızda pişirelim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz fırından çıktı. Çok güzel oldular. Gerçekten ağızda dağılan muhteşem lezzetli bir kurabiye. Un oranı az olduğu için tereyağının kokusunu da çok güzel hissediyorsunuz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum.
YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.